2031. Yazan Burak Kahveci. Uyanmadan önce sistem beni çoktan saymış oluyordu. Nabzım, uyku derinliğim, göz kapağımın titremesi. Hepsi ekrana düşen bir veri olarak çoktan bir yerlerde saklanmıştı. Yatağın köşesindeki panel titrek bir mavi ışıkla yanıp söndü. Günaydın Mike. Uyku kaliten %83. Bir sesin bana günaydın demesi artık tuhaf gelmiyordu. Asıl tuhaf olan o sesin gerçek olduğunu hayal etmekti. Yorganı üzerimden atarken soğuk zeminin çıplak ayaklarımı yakmasını bile hissetmedim. Duyularım artık filtrelenmiş gibiydi. Ne kadar sıcak, ne kadar soğuk olduğuna dair kararı bile sistem benden önce veriyordu. Penceredeki cam dışarıdaki gri gökyüzünü yansıtmıyordu. Sadece izin verilen ölçüde ışık geçiriyordu. Güneş artık kimsenin doğrudan görebileceği bir şey değildi. Raporlarda ışık kontrolü enerji verimliliğiyle açıklanıyordu. Ama herkes biliyordu. Aşırı aydınlık, gereksiz düşünceler doğururdu. Kahve makinesi tam 7.05'te hazırdı. Yine aynı koku, yine aynı yoğunlukta köpük. Fincanın altına baktım. Barkod silinmeye başlamıştı. Demek ki kullanım sürem doluyordu. Yeni bir fincan almak için puan gerekiyordu. Vatandaşlık puanım bu ay sınırdaydı. Geçen hafta et ürün tükettiğim için -5 puan kesilmişti. Bunu bana bildirirken sistem sesi nedense sevinçliydi. Bugün işe gitmeyecektim. Ofis artık uzaktan yönetiliyordu. Bilgisayarım benim yerime toplantılara katılıyor, özetleri rapor olarak bana gönderiyordu. Yine de her sabah tıraş oluyor, gömleğimi giyiyor, masama oturuyordum. Çünkü kameralar vardı ve bazı alışkanlıklar canlı tutulmak zorundaydı. Bir süredir aynadaki yansımam bana aitmiş gibi hissettirmiyordu. Sanki sistem beni ben olmadan da sürdürebiliyormuş gibi. Bir keresinde aynada gözlerimin bir anlık farklı tarafa baktığını gördüm. Belki yorgunluktan, belki ben artık yorgun bile değilimdir. Dün yürüyüş puanımın sınırda olduğunu fark ettim. Sistem sağlık dengesini korumak bahanesiyle günlük adım kotası koymuştu. Fazlası bedensel stres olarak algılanıyor ve ceza puanı getiriyordu. İnsanlar artık sistemin izin verdiği kadar hareket ediyordu. Sağlıklı kalmak, özgür olmaktan daha değerli bir şeydi. Böyle öğretilmişti bize. Koridora çıktım. Kapı kimliğimi okurken kısa bir bip sesi çıkardı. O sesin tınısı bir kalp atışına benziyordu. Ama kimin kalbiydi bilmiyorum. Benim mi yoksa sistemin mi? Asansörde ekrandaki reklam otomatik olarak açıldı. Daha temiz bir dünya için sınırlı tüketim, sınırsız huzur. Bir an gözümü kapadım. O cümledeki huzur kelimesi uzun zamandır hiçbir şey ifade etmiyordu. Sokaklar sessizdi. Hiçbir araç sesi, hiçbir tartışma, hiçbir kahkaha. Sadece dronların neredeyse görünmez vızıltısı. Kafamı kaldırdım, gökyüzü gridir dediler. Ama o gün ben gri bile göremedim. Sanki renklerin hepsi izin alınmadan konuştuğu için susturulmuştu. Bir duvarın kenarına oturdum. Orada küçük bir kamera vardı. Eskilerden kalma bir model. Lensin etrafında çatlaklar vardı ama hala çalışıyordu. Kırılmış camın ardında beni izleyen bir göz gibi. Kafamdan geçen her şeyi kaydediyor olabilir diye düşündüm. Ama sonra vazgeçtim. Artık kimsenin ne düşündüğünü bilmeye gerek yoktu. Sadece nasıl davrandığını bilmek yeterliydi. Elimi cebime attım. Cep yoktu artık. Sadece kimlik çipi. İçimde tuhaf bir duygu belirdi. Sistemin içerisinde bana ait olmayan bir şeyi saklamanın nasıl hissettirdiğini merak ettim. Küçük bir taş aldım yerden. Yassı, sıradan bir taş. Kimliğim onu kaydedemedi. İlk defa bir şeyin benden izinsiz var olmasına izin verdim. O an anladım. Gerçek özgürlük artık yalnızca sistemin göremediği anlarda mümkündü. Birkaç gündür şehirde garip söylentiler dolaşıyor.
ev sistemlerinin rüyaları kaydettiği söyleniyor. Kimse bunu doğrulamadı. Kimse yalanlamadı da. Artık hiçbir şeyin doğrulanmasına gerek yok. Ancak söylentiler bile prosedür onayı bekliyor. Bir komşum geçen sabah uyandığında uykusunda ağladığını görmüş sistem raporunda. Ağladığını hatırlamıyormuş bile. Ama duygusal dengesizlik puanı düşürülmüş. Artık o puan işe gidiş iznini etkiliyormuş. Bir kez ağlarsan bir süre üretken sayılmıyorsun. Ben rüyalarımı hatırlamıyorum. Belki de sistem görmemi istemediği için. Ya da artık rüya bile görmüyorumdur. Son ayrıcalığımız olan o içsel alan bile devredilmiş olabilir. Bir zamanlar rüya özgürlükle eş anlamlıydı. Şimdi sadece veri akışında bir anomali. Ama kimse bundan korkmuyor. Kimse sormuyor. Kimse direnmek istemiyor. Korkunun bile fişi çekilmiş. Pencereden dışarıya baktım. Karşı binadaki ekranlar aynı reklamı gösteriyordu. Hayal kurmak güzeldir. Sistemle paylaşmak daha da güzel. Reklamdaki yüz bana gülümsedi. Sonra bir anlığına dondu. Sanki benim gözlerime baktı. Sanki orada ben vardım. Sadece başka bir maskeyle. Belki de hepimiz birbirimizin rüyasında yaşıyoruz. Ya da daha kötüsü, hiçbirimizin artık rüyası yok. Sistemin sesi kesildiğinde odada garip bir sessizlik kaldı. Rüzgar sesi bile yapaydı. Penceremin önündeki dijital perdenin efektlerinden ibaret. Artık her şey bir simülasyondu. Hatta sessizlik bile. Gözlüklerimi taktım. Rutin. Ekran hemen doldu. Sosyal medya akışı. Her sabah aynı kargaşa. Bir videoda bir kadın ağlıyordu. Son ormanda yok oldu. Bir sonrakinde aynı kadın, aynı yüz. Bu kez bir kozmetik reklamında gülümsüyordu. Aynı görüntü ama başka anlamlar. İkisi de doğrulanmış içerik etiketine sahipti. Gerçeklik artık onay simgeleriyle ölçülüyordu. Ve o simgelerin hiçbiri umurumda değildi. Ama izlemeyi de bırakamıyordum. Bir çocuğun kahkahasını gördüm. Yüzü bana tanıdık geldi. Belki deepfake, belki de benim çocukluğumdan bir parça. Hangisi olduğunun artık bir önemi yoktu. Çünkü fark artık bir anlam taşımıyordu. Gerçek, yalan, kurgu, hepsi birbirine karışmıştı. Belki de bu yüzden artık hiçbir şey bana dokunmuyordu. Bazen gece uykumun en derin yerinde bir şeyin beni izlediğini hissediyorum. Bahsettiğim kameralar değil. Onlara zaten alıştık. Bu başka. Sanki düşüncelerimin kenarında bir kulak var. Bir göz değil, bir kulak. Geçen hafta bir söylenti dolaşmaya başladı. Sistemin yeni güncellemesinde rüya izleme protokolü diye bir şey eklendiği söyleniyor. Kimse doğrulayamıyor ama kimse reddetmiyor da. Eskiden böyle haberler çıksa kıyamet kopardı. Forumlar dolar taşardı. Şimdi kimse şaşırmıyor. Hatta bazıları mantıklı bile buluyor. Zaten sistem her şeyi biliyor diyorlar. Rüyalarımızı bilse ne olur? Bu cümle, beni en çok bu cümle öldürüyor. Rüya, insanın içindeki son sığınaktı. O bile artık gözetleniyorsa geriye ne kalıyor? Ben de bu söylentiyi duyduğumda tepki veremedim. Sadece sustum. Belki de çoktan kabullendim. Belki de zaten izleniyorum ve bunu bilmek içimi rahatlattı. Bir huzur gibi. Evet. Kendine ait hiçbir şeyin kalmadığı bir huzur. Kiralık bir huzur. Bugün işe giderken köşedeki beton yığının önünde bir fare gördüm. Küçücük, gri bir şeydi. Zorlukla nefes alıyordu. Göğsü titriyordu. Zaman bir anda yavaşladı. Sanki bütün şehir bir nefesliğine durdu. Etrafımdaki ekranlar reklam göstermeye devam ediyordu. İnsanlar aceleyle yürüyordu. Dronlar havada devriye geziyordu. Ama ben sadece o fareyi izliyordum. Dünyanın tüm gürültüsü o küçük göğüs hareketlerinin arasında kayboldu. Bir ara göz göze geldik.
Ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum. Gözlerinde ne korku vardı ne umut. Sadece kabullenmişti. Bedeninin artık taşıyamadığı bir yükü bırakıyordu. Bir ağırlığın sessizce toprağa karıştığı o ana tanıklık ettim. O an içimde bir şey çözüldü. Korku değil, endişe değil. Bir tür huzur. Sanki bu saçma sistem, bütün bu gözetleme, bütün bu yapay düzen bir anda anlamını yitirdi. Her şeyin bir sonu var. Sistemlerinde, şehirlerinde, insanlarında. O fare ölürken bana bunu hatırlattı. Belki de ölüm elimizde kalan son özgür eylemdi. Yürümeye devam ettim. Arkama bakmadım. Ama içimde bir ses usulca konuştu. Belki de zaman yaklaşıyor Mike. Sabah alarmım yine tam 7.00'da çaldı. Her sabah olduğu gibi. Yapay ses aynı tonda günaydın dedi. Ben de aynı tonda karşılık verdim. Kahve makinesi otomatik çalıştı. Perdeler açıldı. Güneş değil, ışık simülasyonu girdi odaya. Hava durumunu söylediler. İnsan konforu için optimize edilmiş. Artık kimse buna gülmüyor. Dünkü fareyi düşündüm. Bir saniyeliğine o sessiz nefesi. Sonra düşünmemem gerektiğini hatırladım. Zihin takip sistemleri duygusal dalgalanmaları kaydediyor. Biliyorum. Ama bunu bile umursayacak gücüm kalmadı. Metroda herkesin yüzü aynıydı. Birbirinin kopyası gibi. Bazen düşünüyorum. Belki de sistem çoktan yüzlerimizi birleştirmiştir. Belki hepimiz aynı insanın farklı kayıtlarıyızdır. Ve sadece farklı sabahlarımıza uyanıyoruzdur. İşe vardım. Bilgisayarımı açtım. Yapay asistanım günün hedeflerini sıraladı. Verimlilik %85'in üzerinde olmalı Mike. Başımı salladım. Ama içimde o ses hala orada. Fareyi hatırlatıyor. Sessizce. Bittiğinde özgürsün diyor. Kameraya bakmamaya çalışıyorum. Ama o zaten beni izliyor. Her an, her nefesimi. Bazen nefesimi bile tutuyorum. Belki bir anlığına yok olurum diye. Olmuyorum. Yemek saatinde dışarıya çıktım. Gökyüzü hala yapay maviydi. Ekranlarda mutluluk oranları artmış gösteriliyordu. Bir an gülümsedim. O kadar gerçek dışıydı ki neredeyse güzel görünüyordu. Akşam evime dönerken pencerede kendi yansımamı gördüm. Bir an tanıyamadım. Sonra fark ettim. Aslında tanımamak iyi bir şeydi. Akşam şehri turuncuya boyadı. Bir yapay gün daha bitti. Kulelerin tepesinde rüzgar hafifti. Neredeyse gerçek gibiydi. Yukarı çıkarken kartımı okutmadım. Sistem bir süre sonra fark eder. Ama önemi yok. Zaten her şeyin farkındalar. Sadece geç kalıyorlar. Belki bu kez ben onlardan önce davranırım. Rüzgarın sesi kulaklarımda yankılanıyor. Aşağıda ışıklar parlıyor. Binlerce göz gibi. Bütün o düzen, bütün o kurallar, hepsi aşağıda. Bense ilk kez yukarıdayım. Ellerimi cebimden çıkarıyorum. Soğuk metal korkuluğa dokunuyorum. Dünyanın nabzı değil, sistemin nabzı atıyor altında. Ama ben kendi ritmimi buldum sonunda. Gözlerimi kapatıyorum. Yüzüme çarpan rüzgarda tuhaf bir tanıdıklık var. Çocukken hissettiğim bir özgürlük gibi. Kısa, yalın ama gerçek. Bir kuş süzülüyor uzakta. Gerçek mi bilmiyorum. Artık bilmenin de bir anlamı yok. Bir an her şey sessizleşiyor. Şehir, ekranlar, ben. Zaman bile duruyor sanki. Ve sonra hiçbir şey. Ne korku, ne pişmanlık. Sadece hafiflik. Bu tarz hikayelerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.